26 Ağustos 1922. Büyük taarruz başlıyor. Sabah karşı saat 5.30. Türk topçuları Afyonkarahisar bölgesinde ateşe başladı. Bu, büyük taarruzun resmi başlangıcıydı. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa komutasındaki ordu Yunan cephe hattına ani ve sert bir saldırı başlattı. Birinci gün hedefi düşman mevzilerini yarmak ve ilerlemeyi başlatmaktı. 27 Ağustos 1922. Afyon geri alındı. Sabah saatlerinde Afyonkarahisar düşmandan temizlendi. Bu, Türk ordusunun ilk büyük kazanımıydı. Yunan kuvvetleri bozulmaya başladı, geri çekilmeye zorlandı. Türk süvarileri ve piyadeleri düşmanı sıkıştırmaya başlamıştı. 28 Ağustos 1922. Kızgaç daralıyor. Türk kuvvetleri geri çekilen Yunan birliklerini kuşatma planını yürürlüğe soktu. İletişim hatları kesilmeye başlandı. Düşman panik halinde düzensiz şekilde çekiliyordu. 29 Ağustos 1922. Son hazırlık. Türk ordusu düşmanın tam kuşatacağı Dumlupınar bölgesine yöneldi. Yunan ordusunun kaçış yolları neredeyse tamamen kapanmıştı. Mustafa Kemal Paşa son darbeyi vurmak için emir vermeye hazırdı. 30 Ağustos 1922. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Zafer Günü. Dumlupınar'da yapılan bu savaş Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Mustafa Kemal Paşa taarruzu bizzat yönetti. Yunan ordusu dağıtıldı. Bu zaferle Anadolu'daki işgal sona erme sürecine gitti. 30 Ağustos 1922. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden sonra Yunan ordusu ağır bir yenilgiye uğradı ve dağılmaya başladı. Kaçan birlikler batıya, İzmir yönüne çekilmeye başladı. Türk ordusu bu birlikleri takip etmeye ve kaçış yollarını kesmeye başladı. İşte bu sırada Mustafa Kemal Paşa'nın tarihi emri geldi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! 1-8 Eylül 1922. Yunan ordusu geri çekiliyor. Türk süvarileri ve piyadeleri Uşak, Manisa, Aydın gibi bölgeleri birer birer geri aldı. Kaçan Yunan askerleri düzensiz panik içinde İzmir'e ulaşmaya çalışıyordu. Türk birlikleri İzmir'e varmak istiyorlardı. 9 Eylül 1922. İzmir'in kurtuluşu. Sabah saatlerinde Türk süvarileri İzmir'e girdi. Yunan ordusu ve sivil yetkililer gemilerle Ege Denizi'ne kaçtı. Kaçamayan birçok Yunan askeri ise denize döküldü. İzmir'de Türk bayrağı yeniden göllere çekildi. Peki denize dökülmek ne demek? Bu ifade Yunan ordusunun Anadolu'daki varlığının tamamen sona erdiğini anlatan sembolik bir anlatımdır. Gerçekten de Yunan askerleri İzmir kıyılarından denize atılmıştır. Kaos ortamında yaşanan bu kaçış tarihe Yunan ordusunun denize dökülmesi olarak geçmiştir. Sonuç olarak Yunanistan için büyük bir hezimet olmuştur. Türkler için bağımsızlık mücadelesinin askeri anlamda zaferle sonuçlandığı an olarak kabul edilir. Bu olaydan sonra diplomasi süreci başlar. Mudanya Mütarekesi Ekim 1922 ve ardından Lozan Antlaşması 1923 ile savaş resmen sona erir. 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi. Mudanya Mütarekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan arasında imzalanan bir silah bırakma anlaşmasıdır. Bu mütareke Marmara kıyısında tarafsız bir bölge olan Bursa'nın Mudanya ilçesinde imzalanmıştır. Fakat buna rağmen İtilaf devletlerinden İngiltere'nin donanma gemileri halen İzmir kıyılarında beklemekteydi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk buna bir çözüm bularak dahiyane zekasını yine göstermiş oldu. İsterseniz bunu bir YouTube kanalı olan Kafa TV'ye konuşan Sayın Celal Şengör'den dinleyelim. İzmir'e geliyor. Karşısında müttefik donanması var. İngiliz gemileri var. Herifler bir ateş açsalar İzmir yok. Bizimkiler müthiş korkuyorlar. Atatürk'ün bunları ne yapacağız? Atatürk kağıt kalem. Donanmaya nota çekiyor. 24 saatte mi 48 saatte mi ne limanı boşaltmanızı istiyorum. Bunlar kahroluyor. Gönderiyorlar ama diyorlar eyvah şimdi bu herifler yarın ateş açacak. Buraya kadar kazandıklarımız da gidecek. Ertesi sabah bir kalkıyorlar geminin hiçbirisi yok. Atatürk karşısındakinin psikolojisini çok iyi okuyor. Peki İtilaf devletleri nasıl çekildi? Adım 1. Siyasi baskı. Atatürk ve TBMM diplomatik olarak çok netti. İstanbul ve Boğazlar Türk milletinindir. Ateşkesin şartları hatırlatıldı. İşgalin sona ermesi istendi. Adım 2. Kararlı diplomasi. Mustafa Kemal 1922 sonlarında İzmir'den açıkça İtilaf devletlerine şunu iletti.
barış yapılacaksa İstanbul boşaltılmalı. Yoksa gerekirse kuvvet alınır. Bu baskı özellikle İngiltere'yi zora soktu. Çünkü Fransa ve İtalya zaten işgalden çekilme yanlısıydı. Adım 3. İtilaf devletleri İstanbul'dan ayrılıyor. 1923. Lozan görüşmeleri devam ederken Ocak-Ekim 1923 arasında İtilaf kuvvetleri peyderpey İstanbul'dan ve Boğazlardan çekilmeye başladı. 2 Ekim 1923. Son İtilaf askerleri İstanbul'dan ayrıldı. Böylece 5 yıl süren işgal resmen sona erdi.